Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ ile bebek patiği tabanı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Genellikle tığ ile yapılan patiklerde taban kullanılıyor. O yüzden bu videomda sadece taban olarak çekmek istedim. Çünkü genellikle patikleri yaparken tabanı anlatıyoruz. Bayağı zaman geçiyor. Ondan sonra üstüne örneği anlatırken bayağı video uzuyor. O yüzden sadece taban anlatacağım. Sonrasında sizler üstüne istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Bu patiğim de daha bitmemişti. Üstüne farklı bir model yapacağım. Sadece tabanını size buradan göstermek istedim. Şimdi örneğimize başlayalım. İstediğiniz bebe yününü kullanabilirsiniz. İstediğiniz markada, istediğiniz renkte. 3 numara veya 2 numaralı tığ da kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Burada hemen bir tane zincirimi şu şekilde sabitliyorum. 21 tane zincir çekiyorum. 21 tane zincirimi çektim. Telsiz olarak birinciye değil ikinci zincirimin içerisine batıyorum. Tel alıp tek seferde çıkıyorum. Tekrardan aynı noktaya telsiz batıyorum. Tel alıp çıkıyorum. Tekrardan aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrardan yanındaki zincirin içerisine telsiz olarak batıyorum. 9 tane olarak yandaki zincirin içerisine 9 tane olarak batıyorum. 2 3 9 tane olarak telsiz olarak battım. Şimdi tel alıyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine batarak 2'de çıkıyorum. Tekrar tel alıyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine batarak 1 2'de çıkıyorum. Tekrardan tel alıyorum. Bunu sondaki zincire gelene kadar bu şekilde yapalım. Sondaki zincirimin içerisine batıyorum. Buraya 6 tane trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3 4 5 ve 6. Uç kısım için 6 tane arttırmamızı yaptık. Tekrardan tel alıyorum. Hemen şurada zincirlerimin tek kanatı kaldı. Onlara batarak tekli trabzan olarak sık iğne yapmış olduğumuz yere kadar, yani telsiz olarak battığımız yere kadar, yani şuraya kadar trabzan yaparak geliyoruz. Şimdi buraya telsiz olarak batmaya başlıyoruz. Şurada zincirlerimizin tek kanatı kaldı. Buraya tel almadan şu şekilde sık iğne olarak batıyoruz. Sondaki zincirimizin içerisine 2 tane telsiz olarak batacağız ve ilk sıra arttırmamızı yapmış olacağız. Başta biz 21 adet zincir çektik. Daha küçük yapmak isterseniz onu 19 adet çekebilirsiniz. Daha büyük yapmak isterseniz 23, 25 o şekilde zincirleri arttırarak yapabilirsiniz. Sondaki zincirimin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum ve şuradan şu şekilde birleştiriyorum. İlk sıramız oluşmuş oldu. 2 tane zincirimi çektim. Telimi alıyorum. Hemen zincirimin dibine batıyorum. 2'de çıkıyorum. Tekrardan tel alıyorum. Hemen alttaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 2'de çıkıyorum. Tel alıyorum. Aynı noktaya tekrardan alttaki sık iğnenin içerisine batıyorum. 2'de çıkıyorum. Yani aynı yere 2 kere batmış oldum. Tekrardan tel alıyorum. Sık iğnenin içerisine batıyorum. 2'de çıkıyorum. Tekrar tel alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2'de çıkıyorum. Burada topu kısmında arttırmamız vardı. Onu yapmış olduk.
tel aldım. Şimdi uç kısma gelene kadar, uç kısımda yapmış olduğumuz arttırmaya gelene kadar trabzan yaparak sırayı devam ediyoruz. Trabzan yaparak uç kısma geldim. Alt sırada aynı noktaya 6 tane trabzan dolgusu yapmıştık. Şimdi oraya geldik. Telimi alıyorum. Hemen trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar tel alıyorum. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yani 2 tane trabzan yapmış oldum. Tel alıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine tekrar bir trabzan yapıyorum. Tel alıyorum. Aynı noktaya tekrardan batıyorum. Aynı noktada 2 tane trabzan olmuş oldu. Tel aldım. Yanındaki trabzanın tepesine battım. 2 de çıktım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. 2 de çıkıyorum. Bu uç kısımdaki arttırmamız. Tekrardan tel alıyorum. 2 de çıkıyorum. Tel alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tel aldım. Yanındaki trabzanın tepesine battım. Tel aldım. Tekrardan trabzanın tepesine aynı noktaya battım. Yani arttırmamız toplamda 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane trabzan olmuş oldu. Şöyle V şeklinde göründü. V şeklinde 1, 2, 3, 4, 5 tane uç kısımda arttırmamız oldu. Şimdi topuk kısmına gelene kadar tekli olarak trabzanlarımızı yapalım. Topuk kısmına geldiğimizde de 2 tane arttırmamız vardı. Telimi alıyorum. Alttaki sık iğnenin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar tel alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak buraya da 2 tane iki tane trabzanımı yapmış oluyorum. Telsiz olarak birleştiriyorum. İkinci sıramızda tamamlamış olduk. 1, 2 tane zincirimi çektim. Tel alıyorum. Şuraya hemen yanındaki zincirin içerisine trabzan yapıyorum. Tekrardan tel alıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir tane, hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanında V şeklinde görünüyor. V şeklinde görünen trabzanların tepesine 2 tane trabzan yapıyorum aynı noktaya. Hemen yanındaki boşluğa tekli trabzan yapıyorum bir tane. Hemen yanında şu şekilde V şeklinde görünen trabzanın tepesine 2 tane arttırma yapıyoruz. Şimdi uç kısmındaki arttırmalar şu V şeklinde görünen trabzanlara gelene kadar tekli olarak trabzanların tepesine batıyoruz. Uç kısımdaki arttırmalara geldik. Şurada V şeklinde görünen trabzanın tepesine 2 tane trabzan aynı noktaya yapıyorum. Tel alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanında V şeklinde görünen trabzanın tepesine 2 tane trabzan aynı noktaya yapıyorum. Hemen yanındakine bir tane. Bu uç kısımdaki arttırmamız bu şekilde. V şeklinde alt kısımda görünen V şeklindeki trabzanların tepesine 2 tane aynı noktaya yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa bir tane. Bu da son arttırma sıramızdı. Son bir tane. Şimdi topuk kısmındaki arttırmaya gelene kadar bu şekilde trabzan yaparak topuk kısmına geliyoruz.
Topuk kısmındaki arttırmaya geldim. Altta V şeklinde görünenin tepesine 2 tane trabzan aynı noktaya yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki V şeklindeki trabzanın tepesine 2 tane aynı noktaya trabzanımı yaptım. Şimdi burada birleştiriyorum. Zincirin ortasına batarak birleştirdim. Tabanımızın artış sırasını tamamladık. Tabanımız bu şekilde. İsterseniz buna bir sıra trabzan olarak da gidebilirsiniz. İsterseniz farklı model yapabilirsiniz. Yapacak olduğunuz patiğin modeline bağlı olarak onu ayarlayabilirsiniz. Artış sırası bu şekilde. Şu şekilde 10 santim gibi. 10 santim gibi yapacak. Mesela ben buradaki patiğin etrafına bir sıra trabzan olarak gitmiştim. Bunun modeli bu şekilde olduğu için bir sıra trabzan gittim. Bu da hemen hemen 12 santime yakın. 12 santim taban olmuş oldu. Bunu ben lif ipiyle yaptığım için tığımı daha ince kullandım. Bu bebe yünü olduğu için bunun tığısını biraz daha kalın kullandım. Sizler de yapacak olduğunuz ipin kalınlığına göre tığınızı belirleyebilirsiniz. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.